Evet, insan beyninin hücrelerden oluştuğunu, hücrelerin çekirdeklerinde DNA'lar oluştuğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sadece DNA'lar yok tabii hücre çekirdeklerinde, RNA'lar da var demiş. RNA neydi? Deoksiribonükleik asitti. DNA neydi? Deoksiribonükleik asitti. Birisinden bir şey parçalanıyor ve o şeye göre yani oksijen oradan koparılıyor anlamına taşıyor. Bu hassasiyet belki de DNA'ya kalıcı kayıt özelliği kazandırıyor. RNA'nın da kendi içinde türevleri var. Transportör özelliğe sahip olanları var, mesajcı özellikleri var. Bu RNA'lar hücrenin fizikoşimik reaksiyonlarının oluşmasını sağlıyor demiştik. DNA'lardaki programlar insani bilincin neyi yapıyordu? Duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olguların yanı sıra 5 algı sistemiyle alakalı oluşan her bir olguya karşılık bir yapıyı da kendi bünyesinde bulunduruyordu. Bunlar tanrısal özbenliklerden geldiğini söyledik. Tanrısal özbenlikler nasıl bir kıymete sahip? Süper makro kıymetteki bir bilinç potansiyelleri olduğunu söyledik. Onlar yüksek benliklerinin üzerinden çekirdek dünyaya transfer oluyorlar ve transfer oldukları bu varlıklara da insan diyoruz, robotik kalıp olarak. İnsani robotik kalıbın özelliği neydi? Kullanmış olduğu biyokompütürdü. Biyokompütürün özelliği neydi? Programlanabilir hastaya sahip olmasıydı. Başka bir şey yoktu. Bir beyin yaratmak da bir insan yaratmak, bir insan yaratmak da bir beyin yaratmak, bir beyin yaratmayla Tanrı yaratmak eşdeğer tutulmuştur. Aksoy-Rahmutu bilgelik öğretisinde. Çünkü var olan her şeyin beyinde olduğunu, geri kalan her şey beynin kendisiyle alakalı programları devreye sokması için mutavasıf, yani aracı bir plan olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek benlikler, tanrısal özbenliklerin evladı bilinçleri olarak galaktik boyutlarda yaşam sürdüren bilinçler. Ve yüksek benliklerin bulunduğu bu galaktik boyutlar çekirdek dünya üzerinde yakın plandan tasarruf sistemi icabları doğrultusunda sürekli tasarrufta bulunurlar. Ve yüksek benlikler tanrısal özler adına çekirdek dünyada devreye soktukları mikro uydu canlılar üzerinden deneyim, evrim, görev yaparlar. Sirius görev, dağılım, yönetim, tasarruf planı diye bir kavramımız var. Galaktik boyutlardaki yaşamların sürdürüldüğü ortamsallık. Burada varlık hem görevini yapıyor, hem yaşamını sürdürüyor, hem de çekirdek dünyada zamanı geldiğinde devreye sokulmak için bekliyor. Barajlanmış Sirius'ya Atlanta Teknolojik Termolojik Sistem kayıtlarında ne olarak geçiyor aynı zamanda? Barajlama olarak geçiyor. Yani orada bilinçler sıralanmış. Peki bu bilinçler çekirdek dünyaya rastgele mi geliyor? Aynı şekilde biyokompütürümüze verilen programlar gibi bilinçler de çekirdek dünyaya rastgele gelmiyor. Hepsi bir varoluş programına uygun olarak çekirdek dünyaya geliyorlar. Ve kullanmış oldukları formlardaki robotik ben ana kumanda merkezi olarak da ifade ettiğimiz biyokompütür veya insani beyin, apiyokompütür gibi terimlerle aynı şeyi söylüyoruz. Yani beynin yapısında bulunan hücrelerin çekirdeklerinde yer alan DNA'lardaki programlar sonsuz sınırsız alternatiflerce donatılmıştır. Ve bu alternatiflerin herhangi birisiyle varlık çekirdek dünyada kendini olma bazından yaratı bazına geçirebilme hassasiyetine sahip, hakkına sahip. Tüm bunlar yapılırken belli bir denge rayında yapılıyor. Dinamik denge yasası, matematiksel denge yasası, atomik iç denge yasası, bir sürü yasanın iç içe geçmiş olduğu muazzam bir yapıdan bahsediyorum aslında size. İnsan beyninden bahsederken, insanın kendi varlığından bahsederken. Evet, demiştik ki insan birden şu anki bulunduğumuz dünya insanının yaşamasına gelmiyor. Belli bir aşamalardan geçiyor. Bakın şu an bizim sahip olmuş olduğumuz teknolojik bilgiye baktığımızda, teknolojik bilgi derken Aksoy-Rahmutu bilgelik öğretisini kastetmiyorum. Dijital teknolojiden bahsediyorum, kullandığımız teknolojik aygıtlardan bahsediyorum, yaşam ortamlarımızda bulunan aygıtlardan bahsediyorum, bilimin geliştiği koşullardan bahsediyorum, sanattan bahsediyorum, bilimden bahsediyorum, felsefik akımlardan hepsi bizim için bilgi ve teknik bilgiler.
Bu aşamaya kadar gelene kadar varlıklar belki yüzyıllardır bir aşamadan geçmek zorunda, birçok deneyimi yapmak zorunda. Birden zıplanmıyor. Birden zıplanmamaktan da aynı zamanda belli bir aşamaya geçmesi öngörülüyor. Neden? Varlık çekirdek dünyadaki yapmış olduğu deneyimlerle kendinden kendine yön veriyor. Yani fani ve baki hayattan bahsediyor aslında. Faniyet neydi? Kesikli yaşam. Amaç zaten bu fani yaşamdan baki yaşama, yani kesiksiz yaşama geçmek. Fani yaşamı sürdüren potansiyel insani bilinç potansiyel. Baki yaşamı sürdürecek potansiyel kim? Tanrısal potansiyel. Tanrısal potansiyelin baki yaşam denilen yaşamı sürdürebilmesi için yaratı bazında bunu devreye sokabilmesi ne yapması lazım? İnsani formu kullanması lazım. Yani fani hayatı devreye sokan bilinçleri kullanması lazım. Bunu yaparken de kendi öz bilgisini, kendi öz gücünü devreye sokuyor. Nasıl? Sahip olmuş olduğu keyfiyetlerin rotasyonu altında hasletlerini, değerlerini, keyfiyetlerini deneyimleyerek evrimleşiyor ve bu evrimselleşmenin sonucunda kendi hasletlerini, değerlerini, keyfiyetlerini yaratıyor. Yarattığı her bir değer, bilinç neyse artık o, kendisini çekirdek dünyadaki bir üst yaratıya, daha üst yaratıya, daha üst yaratıya, daha üst yaratıya ve en nihayetinde tanrısal yaratıya dahil edilmesini sağlıyor. Bir hücrenin tanrısallık kazanması da keza bu şekilde oluyor. Bir hücreye tanrısallık payesi verilebilmesinin yolu da yine tanrısal özlere ait olan bilgi ve gücün hücrenin çekirdeğindeki DNA'ların genetik uzay bölgelerine verilmesinden kaynaklanıyor. Bakın, bir hücre kalkıp da 2'ye, 2'den 4'e, 4'ten 8, 16, 32, 64 gibi artabiliyorsa kendisini klonlayabiliyor olması lazım. Klonlanabilme hassasiyetini nereden kazanıyor? Kopyalıyor kendisini. Kendisine verilen tanrısal programdan kaynaklanıyor. Bu tanrısallık kazandırılma sırasında genlerde, DNA'larda genetik kodlamalar var, oluşturuluyor. Bu genetik kodlamalar hücrenin ne zaman bölüneceğinden tut da o hücrenin bulunduğu organın hangi faaliyeti göstereceğine kadar ve o faaliyetten kaynaklanan hangi olguya yaşanacağına kadar gibi birçok olayları kendi içinde mikrodan makroya her bir oluşumu kayıt altında bulunduruyor. Yani hepsi planlı, hesaplı bir şekilde devreye sokulmuş oluyor. Ve en nihayetinde bu bizlere ikinci derste de söylediğim gibi her şey planlanmış, programlanmış. O zaman biz oturduğumuz yerden hiçbir şey yapmasak da oluruz deme hakkını da vermiyor. Bizler çekirdek dünyaya enkarne olduktan sonra olduğumuz gibi olduğumuz yerde kalabiliriz. Hiçbir faaliyette bulunamayabiliriz. Bu bize ne kazandırır? Biz derken bu farkındalıktaki bizlere hiçbir şey. Sadece o ortamla alakalı kayıtları, o kayıtlara uygun yaşayışlarla alakalı duyguları, duyumlamaları kazandırır. Nitekim böyle deneyler de sıkça yapılmış dünyada. Bakın, sanırım çocuklar üzerinde yapılan bir deneydi bu. Çocukları bir odaya kapatıyorlar ve bu bir oda içerisinde konuşmanın nasıl ortaya çıktığını gözlemliyorlar. Ve buna bakıldığında aslında hiçbir şey öğrenilmedi ortaya çıkıyor. Ama konuşamayan insan, duygulanamayan insan denilebilir mi? Düşünemeyen bir insan denilebilir mi? Veya zevklenmeyen. Kendi aralarında bazı diller ve şekiller, homurdanmalar oluşturulmuş. Ama sonuçta düşünürken nasıl konuşuyorlar, kendi düşünceleri nasıl hissediyorlar, duyguları nasıl hissediyorlar? Demek ki konuşmak şu an günümüz insanının en büyük ihtiyacı. Düşünebilmenin temelinde de konuşmak aslında yatıyor diyebiliriz. Kapalı bir mekanda gelişme kısıtlı oluyor o zaman. Bize pek de bir şey kazandırmıyor. Deneyimsel anlamda, evrimsel anlamda. Kazanılan şeyin kısıtlılığı tanrısal öz planda yapılan programa ters düşebilir. O yüzden bu şekilde bir deneyimi çekirdek dünyada deneyimlemesi mümkün değildir. Ama ne yapılır? Biyokompütürün hücre çekirdeklerinin fiziki yapısı
onun içsel tarafı olan metafiziki yapısıyla etkileşim halindedir. Yapılan çalışmalar, metafiziki çalışmalardan bahsettiğim şey meditasyon, mantra, zikir, herkesin inancına uygun yapılan çalışmalardan bahsediyorum. Aslında beynin geliştirici özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Hem de fiziki tarafında bu faaliyetleri görüyoruz. Bir beynin fiziki yapısının dahi gelişmesinin altında aslında içsel gelişiminin yatmış olduğunu yapılan deneylerle de bunu ispatlıyorlar. Kimler? Bilim insanları. Keza biz de bu konuyu bu şekilde ele alıyoruz. Çünkü maddiyatı olmayan bir varlığın maneviyatı olmayan bir varlığın da maddiyatı olmaz diyoruz. Maddi ve manevi konular hep iç içe ve birbirleri tamamlayıcı unsurlar olarak yolda ilerler. Ve varlığı bu şekilde geliştirir. Birbirinden bağımsız olan şey, Einstein söylediği gibi gölgesiz ağaca benzer deniliyor. Evet, insanın fiziki yapısının, yani insan beyninin fiziki yapısının gelişebilmesi için de manevi çalışmalara ihtiyaç var diyoruz. Deha veya zeki insandan bağımsız olarak konuşuyorum bunu. Çünkü insan beyni şu an kullanılabilen maksimum kapasitesiyle belki %15'i bir dilime sahip. Ama bir maneviyat yolculuğu sürdüren insanın beyninde farklı merkezlerin de aktive olduğunu görüyoruz. Amigdala veya pineal gland gibi beyindeki çok özel merkezlerin buna etki ettiğini söyleyebiliriz. Zira burada bulunan nöronların görevi diğer algı nöronları, ara nöronlar ve tepki nöronlarına göre farklı. O zaman o nöronların hücre çekirdeklerinde yer alan DNA'ların programlarının da farklı olduğunu söylemek mümkün. Her bir DNA'ya aynı mahiyette program vermek mümkün değil. Farklı konularda, farklı mahiyetlerde, farklı olgularda program yüklüyoruz. Yüklüyoruz derken yükleniyor demeye çalışıyorum tanrısal özler tarafından. Ve bu programların açılım faktörüne uygun olarak da varlıkta gelişim prosesleri gözlemlenebilmektedir.